Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere ekip yöneten ve daha çok insan kaynaklarını kullanabileceği faydalı ve kullanışlı bir çalışmayı nasıl hazırlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bu çalışma ile ekibinizdeki personelin doğum günlerini takip edebilirsiniz. Bu sayede içinde bulunduğunuz ayda ekibinizden kaç kişinin doğum günü olduğunu ve gelecek ayda kaç kişinin doğum günü olacağını tek bir tablo üzerinden görüp gerekli hazırlıkları yapabilirsiniz. Gerekli hazırlıklardan kastım doğum günü hazırlığı veya hediye organizasyonu gibi şeyler. Tabii şunu da söylemem gerekir ki genelde bu tarz aktiviteler daha çok kurumsal veya çalışanlarına önem veren firmalarda görülebilecek uygulamalardır. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Burada A, B ve C sütunlarında çalışanlarımızın isimleri, departmanları ve doğum tarihleri var. Buradaki yeşil alanları biraz sonra açıklayacağım detaylı bir şekilde size. Şurada ise doğum günü hesabı dediğimiz bu ay içinde kaç kişinin doğum günü olduğunu gösteriyor. Burada da detaylı bir şekilde hangi ayda kaç kişinin doğum günü olduğunu gösteriyor. Şimdi çalışma prensibine bir bakalım. Bu ay dediğimiz 2 kişinin doğum tarihi var ve şuraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Geçen ay dediğimde 3 kişinin var ve yeşil oldu burası. Buradaki 3 personelin bize burada detaylı bir şekilde hangisinin doğum tarihinin olduğunu gösteriyor. Gelecek ay dediğimizde de 4 kişinin doğum tarihi varmış ve burada da yine yeşilde görüyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şu alanı alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de özel yapıştır. Değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. İlk olarak şuradaki değerleri hesaplatalım. Bunun için şurayı kopyalıyorum. Şuraya, hatta şöyle yapalım. Şuraya yapıştıracağım. Şunları kopyalıyorum ama bunları yazarak da yapabilirdik şuraya. Şöyle Ocak deyip Enter dedikten sonra şöyle çektirebilirim. Eksik kaldı. Ve şimdi buranın formülünü hazırlayabiliriz. Hazırlamamız gereken formül şu şekilde olmalı. Buradaki aylara eşit şekilde şuradaki tarihleri eşleştireceğiz. Tabii formülün içinde kullanabilmek için şu alanın tarih formatında değil de metin formatında olması gerekiyor. Peki nasıl yapacağız bu işlemi? Bunu metne çevir formülüyle yapacağız. Yani şu şekilde. Shift eşittir metne çevir diyorum. Şu alanı seçiyorum sonuna kadar. Noktalı virgül diyorum ve metin biçimi. Yani şunu demek istiyorum. Burada metin olarak ay burada nasıl görünsün bunu belirlemeye çalışacağız. Bunun için öncelikle çift tırnak diyorum ve büyük harflerle 4 tane A yazıyorum. Yani ay anlamına gelen A'ları yazıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Parantezi kapatıp Enter diyorum. Bu şekilde aşağı doğru çektiriyorum. Tabi şöyle yapmam gerekiyor. Şunu Windows F4 ile sabitlemem gerekiyor. Çünkü bir altındaki formüle dikkat ederseniz şu şekilde boşluğu seçiyor. Bunu dolarla sabitlediğimizde şu alanı tüm her yerde eşit olacak. Peki bu bizim işimizi tam gördü mü? Hayır. O zaman ne yapacağız şimdi? Burada şuna eşit olan şuradaki değerleri arayacağız. Bunun için de eğer formülünü kullanacağız. Buraya geliyorum. Eğer diyorum şurası eşit ise şuna noktalı virgül 1 değilse 0 parantezi kapatıyorum Enter. Peki bu bizim işimizi gördü mü? Yine görmedi. Bir de topla formülünü kullanacağız burada. Topla diyorum. Ve şuradan parantezi kapatıyorum. Yine olmadı. Yine işimizi görmedi. Çünkü burası bir dizi olduğu için şu şekilde gözüküyor. Bir seri olduğu için dizi formüllerinde uyguladığımız yöntemi uygulayacağız. Bu da Ctrl Shift Enter'dır. Ve gördüğünüz gibi şu anda hesapladı. Aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi diğer alanı hesaplatalım. Buraya geliyorum. Ve şunu alıyorum şuradan. Bu sefer şuraya yapıştıracağım. Bir daha bakayım şuraya. Evet, şimdi şuradaki formülü uygulayacağız. Ama burada veri doğrulamayı kullanacağız. Bunun için veriye geliyorum. Veri doğrulama diyorum. Buradan listeyi seçiyorum ve şuraya geçen ay yazıyorum.
Noktalı virgül bu ay, noktalı virgül gelecek ay. Tamam diyorum ve şuradan seçiyorum. Şimdi formülümüzü uygulayalım. Bu formülde yapmamız gereken şuradaki tanıma göre şuradaki ayları getirmek olacak. Bunun için de öncelikle shift eşittir diyorum. Eğer şurası eşit tırnak içinde bu ay ise noktalı virgül ay diyorum. Parantez içinde bugün formülünü kullanıyorum. Yani güncel bir parantez daha. Yani güncel olan tarihin ayını getiriyorum buraya. Tekrar noktalı virgül değil ise tekrar eğer diyorum. Şurası eşit tırnak içinde gelecek ay ise tırnağı kapat noktalı virgül tekrar ay formülü parantez içinde bugün formülü parantezi kapat parantezi kapat. Yalnız burada gelecek ay olduğu için artı 1 diyorum. Yani gelen aya bir tane ay eklemiş oluyorum. Noktalı virgül diyorum. Hiçbir değilse geçen aydır. Bu yüzden de ay diyorum. Bugün formülünü kullanıyorum yine. Parantezleri kapatıyorum. Eksi 1 diyorum. Parantezi komple kapatıyorum. Evet diyorum. Şimdi formülü bir kontrol edelim. Önce bir geçen ay diyelim. Geçen ay 0 diyor. Halbuki burada 3 tane olması gerekiyor. Bu ay için 1 tane diyor. Halbuki bu ay dediği Ocak ayı oluyor. 2 tane olması gerekiyor. Gelecek ay Şubat ayı 4 tane olması gereken 2 tane gösteriyor. Bunun sebebi şuradaki ayları bu formülün içine dahil etmememiz oldu. Bunu dahil edelim. Ama önce yapmamız gereken bir işlem var. Şurada geçen ayı 0 gösteriyor. Bunun sebebi şu. Biz şu an 2021 yılı Ocak ayındayız. Yani 1. ay. Ama geçen ay formülümüz şu şekilde çalışıyor. Ay ve bugün yani güncel ay içinde bulunduğumuz ay eksi 1 diyor. Yani 1 eksi 1 0 oluyor. Halbuki biz şuraya ulaşmamız gerekiyor geçen ay deyince 12. aya ulaşmamız gerekiyor. Bunun için şuradaki formülü değiştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Formülün mantığını daha iyi anlayabilmek için aşağıda yapacağım bunu. Shift eşittir diyorum. Eğer V formülünü kullanacağım burada. Parantez açıyorum. Şurası eşit çift tırnak geçen ay ise çift tırnak noktalı virgül ay bugün parantezleri kapatıyorum. Eşittir 1 ise V formülünü kapatıyorum. Git 12 yaz buraya. Değil ise ay bugün parantezleri kapatıyorum. Eksi 1 parantezi kapatıyorum. Yani 1. aydaysak 12. aya dönmesi için yapmamız gereken formül. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum şuraya kadar. Ve gelip şuraya şunun yerine şunu seçiyorum. Siliyorum ve buraya bunu ekliyorum. Evet diyorum. Şunu siliyorum. Şimdi en azından daha doğru çalışıyor. Şimdi bu değerleri düzelteceğiz. Şimdi şuradaki tarihleri formülümüze katalım. Bunun için şuraya geliyorum. Eğer diyorum ay formülünü kullanıyorum. Şurayı seçiyorum. Aşağı kadar iniyorum. Windows F4 ile sabitliyorum. Parantezi kapatıyorum. Eşit ise buradaki değeri şunu açayım. Buradaki eğerin sonucuna 1 yaz, değil ise 0 yaz. Parantezi kapatıyorum. Bu bize ne sağlayacak? Az sonra göreceğiz. Şimdi burada yine şuradaki gibi topla formülünü kullanmamız gerekiyor. Çünkü geçen ay içindeki doğum günlerinin toplamını alacağız. Onun için şuraya geliyorum. Topla diyorum.
Parantezle şunu kapatıyorum. Enter. Tabi yine çalışmadı. Çünkü daha önce de söylediğim gibi dizi olduğu için buradaki formül, dizi için uyguladığımız işlemi uygulayacağız. O da Ctrl Shift Enter. Şimdi şunu yukarı çıkaralım. Bakalım. Geçen ay 3 diyor. Geçen ay dediği Aralık ayı. Bu ay 2. Doğru. Gelecek ay 4. Doğru. Bu işlem de tamamlandıktan sonra şuraya koşullu biçimlendirmeye uygulamamız kalıyor. Onu da şurada öncelikle yan tarafta bir formülü izah edeyim size. Daha sonra burada uygulayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Bunun için Shift eşittirle başlayalım. Ay diyelim. Şurası Windows F4 ile yalnız sabitleyeceğim. Ama sadece C'nin önünde dolar bırakacağım. Parantezi kapatıyorum. Eşittir. Ay. Bugün. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Burada baktığımız işlem şu. Buradaki hangi ay güncel ayı temsil ediyor? Yani biz Ocak ayında olduğumuz için Ocak ayına denk gelenler doğru yazması lazım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci adıma geçelim. Burada yazan gelecek ay veya bu ay ifadelerinin karşılığında şuraya denk getirmemiz gerekiyor. Bunun için de V formülünü kullanmam gerekiyor. Parantez açıyorum. Şurası eşittir. Bu ayla başlayalım. Çift tırnak koyalım tabi. Önüne ve arkasına şunun. Şuraya da noktalı virgül. Parantezi V'nin parantezini kapatalım. Formülü aşağı çektirmeden önce şurayı sabitlemem gerekiyor Windows F4 ile. Aksi halde formülde hata alırız. Şimdi çektirelim aşağı doğru. Değerin hepsi yanlış geliyor çünkü burası gelecek ay seçili. Bu ay dediğimizde Ocak ayına denk gelen değerlerin doğru gelmesi lazım. Doğru. Şimdi formülümüzün devamını yazabilmek için aynı işlemleri yapacağız. Ama bu sefer ya da formülünde kullanacağız. Yani şu doğruysa bu doğru değilse şu gibi. Ya da diyorum, parantez açıyorum, şuraya çift tırnak diyorum. Şunu alıyorum, kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şuraya bu'yu sadece gelecek yazıyorum. Şuradaki ifadeyle aynı olması lazım. Enter diyorum. Evet diyorum. Şimdi gelecek ay diyelim. Çalışmadı çünkü gelecek aya şuraya +1 eklememiz gerekiyor. Çünkü şu anda bu ayı, yani Ocak ayını gösteriyor bu. +1 dersek Şubat ayını gösterecek. Bu yüzden buraya bir +1 koyuyorum. Tekrar indiriyorum aşağı. Şimdi Şubat ayını gösteriyor. Son bir tane kaldı. O da geçen ay. Şunu tekrar kopyalıyorum. Şuraya şu parantezi silip noktalı virgül. Bunu yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Bu sefer -1 koyacağım. Ama hatalı sonuç verecek. Çünkü az önce bunu uygulamıştık. Şuraya geçen yazalım. Evet, sonuç hatalı veriyor. Çünkü söylemiştim az önce. Birinci ayda olduğumuz için 12. aya dönmesi için buraya farklı bir uygulama yapmamız gerekiyor. Onu şimdi şurada isterseniz ayrı bir yerde yapalım. Sonra buraya ekleriz. Yalnız şurayı geçen ayı seçmemişim. Gördüğünüz gibi yine yanlış değerini getirdi. Şimdi formülü yazmaya başlayabiliriz. Shift eşittir eğer diyorum. V formülünü açıyorum. Şurası Windows F4 ile sabitliyorum. Eşit çift tırnak geçen ay ise çift tırnak noktalı virgül ay formülü. Şurası Windows F4 ile
sadece c'nin önüne gelecek şekilde sabitliyorum. Parantezi kapatıyorum. Eşit 12 ise 12. ay yani. V formülünün parantezi kapatıp noktalı virgül buraya bir yaz değil ise ay formülü bugün parantezleri kapatıp eksi 1 diyorum. Eğerin formülünü kapatıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. 12. aya gelenler 1 olarak görünüyor burada. Bu formülü alıyorum. Şuraya kadar seçip kopyalıyorum. Ve şuraya gelip şunun yerine şuradan başlayacak şekilde şunun yerine şunu silip bunu yazıyorum. Şimdi doğru çalışıyor. Bir deneyelim bakalım. Bu ay. Evet. Gelecek ay. Doğru. Şunları siliyorum. Şu formülü alıp sonundan başlayıp şuraya kadar kopyalıyorum. Şunu kaldırıyorum şuraya. Şunları seçiyorum. Şurayı. Girişe gelip koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum. Şuraya Shift eşittir diyorum. Ctrl V ile kopyalıyorum. Biçimlendir diyorum. Dolgu ve şunu seçiyorum. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim. Şöyle de yapabiliriz. Şurayı da uygulayabiliriz bu formülü. Yine koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Şuraya eşittir bunu diyorum. Biçimlendir. Dolgu. Daha güzel oldu. Şunları silebilirim. Tekrar deneyelim. Evet, istediğimiz sonuca ulaştık. Koşullu biçimlendirme ile doğum tarihlerini izleme çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.